Siyaset felsefesine yaptığı büyük katkılar sebebiyle ölümsüz filozoflar arasında gösterilen Niccolo Machiavelli ortaya koyduğu çalışmalarla Batı dünyasının büyük düşünürlerini etkilemeyi başarmıştır. Bugün siyaset okuyan üniversite öğrencilerinin eline aldığı ilk kitap olan Prens, aynı zamanda gücü elinde tutmak isteyen devlet adamlarının ve iş dünyasındaki yöneticilerin ilk başvuru kaynağı olmuştur. Gelin filozofun ölümünden sonra yayınlanan Prens kitabı üzerinden onun felsefesine hep beraber bir göz atalım. Yaşamı hakkında net bilgilere sahip olamadığımız Niccolo Machiavelli 3 Mayıs 1469 tarihinde Floransa Cumhuriyeti'nin Floransa kentinde soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Genç yaşta dönemin ünlü Latince öğretmeni Ronciglione'den ders aldı. Floransa Üniversitesi'nde hümanist bir öğrenim gören düşünür, Yunan ve Latin edebiyatı üzerine eğitim aldı. Floransa toprakları 1494'te Fransa kralı tarafından işgal edildiğinde Medici ailesi ve destekçileri iktidardan uzaklaştırıldı. Bu süre zarfında Machiavelli, Floransalı baş yönetici Piero Soderini himayesinde büyüdü. Ancak 1512'de Medici, papalık birliklerinin yardımıyla Cumhuriyet'in silahlı kuvvetlerini yendi ve hükümeti feshetti. Bu yüzden Machiavelli de rejim değişikliğinin doğrudan kurbanı oldu ve sürgüne gönderildi. 1513'te Medici'ye karşı komplo kurduğu düşünüldüğü için hapse atıldı ve işkence gördü. Hapisten çıktıktan sonra çiftçilik yapmak üzere Floransa'dan ayrıldı. Çiftçilik fikri edebiyata ağırlık vermesine, şiirler, düz yazılar ve oyunlar yazmasına ön ayak olmuştu. 1514 yılında yazıp ölümünden sonra yayınlanan Prens, diğer adıyla Hükümdar kitabı, isminin yükselmesine sebep olan en önemli eseri oldu. Siyaset filozofları ahlaki iyilik ve meşru otorite arasında sıkı bir bağ olduğunu, hükümdarın ya da bugünkü siyasi yönetimin tepesindeki kişinin ahlaki yönden kusursuza yakın olmasıyla birlikte ortaya meşru bir yönetimin çıkabileceğini belirtir. Yönetici eğer başarılı olmak, uzun ve barış içinde bir saltanat sürmek istiyorsa ve kendisinden sonra gelecek kişinin kendi akrabası ya da partisinin yöneticisi olmasını istiyorsa geleneksel etik ilkeleri uygulaması öğütlenmiştir. Machiavellizm bu görüşün tam zıttını düşünmekle beraber bu tanımlamayı eleştirmektedir. Machiavelli'ye göre gücün meşru ve gayrimeşru kullanımları arasındaki farkı yargılamak için ahlaki bir temel yoktur. Ona göre otoriteyle güç özünde eşittir. Gücü elinde tutan kişinin her şeyi komuta etmeye hakkı vardır. İyi bir birey olmak ya da iyi bir yönetim benimsemek daha fazla otoriteye sahip olma anlamına gelmeyeceği gibi gücün de garantisi değildir. Hükümdarın tek bir kaygısı olmalıdır, o da iktidarını elinde tutmak ve sürdürmektir. Hükümdarın amacı iyi ve adil bir toplum oluşturmak değildir, onun amacı güçlü bir siyasal yapı kurmak ve uzun yıllar hüküm sürmektir. Filozofa göre hükümdarın kendisinde bulunması gereken bir diğer özellik ise bencilliktir. Çünkü bencil bir toplumun içerisinde bencil olmayan bir hükümdarın saltanatını sürdürmesi mümkün değildir. Savaş Sanatı kitabında söylediği üzere siyaset de bir savaştır. Savaşlarda geleneksel ahlak kuralları çerçevesinde işleyen bir alan değildir. Ülkeyi idare eden hükümdarın ahlaki kurallar içerisinde hareket etmesi zamanla ülkeyi yıkıma götürecektir. Bu sebeple yıkımlardan kaçınmanın en etkili yolu gerektiğinde ahlak dışı eylemlere başvurmaktır. Yine de hükümdar her ne kadar ahlaksız olsa da ideal olan dışarıdan bakan kişilere ahlaklı görünmesidir. Hükümdar devletin başına geldiğinde önceliğini istikrara vermelidir. Kalıcı bir siyasi yapının inşasında bu çok önemlidir. Gerektiğinde ahlaki yozlaşma istikrar için temel bir araçtır. İyi bir yönetici yalnızca itibarla ilgilenmemelidir. Doğru zamanda vicdansız olabilmek için de istekli olmalı, olasılıklara kendisini hazırlamalıdır. Bir hükümdar hem sevilen hem de korkulan olmalıdır ama bu pratikte çok da mümkün olmadığından hükümdarın çok sevilmekten ziyade çok korkulan olması daha güçlü bir seçenektir. Çünkü sevilen bir hükümdar saltanatını korumakta zorlanır ama korkulan bir lider yanında getirdiği ceza sistemiyle birlikte saltanatını daha uzun sürdürebilir. Kaba kuvvet ve hile bu hükümdarın olmazsa olmazıdır çünkü otoritenin korunması için gerektiğinde hile en etkili silah olabilirken kaba kuvvet siyasi rakipleri ortadan kaldırmak ve dirençli grupları yok etmek için kullanılır. Filozof bunu aslan ve tilki örneği üzerinden vermektedir. Aslan güçlüdür, atılgandır ama tuzakları görmek konusunda becerikli değildir. Tilki ise tuzakları çok iyi görür, kurnazdır, hızlıdır ama güçlü değildir. Bu sebeple bir hükümdar hem aslan olmalı hem de tilki. Hükümdar siyasi yapılanmasını kurarken kendisinden başka kimseye güvenmemelidir. Bundandır ki Prens kitabında güvenini insanlar üzerine kuran onu bataklığın üzerine kurmuş olur
demiştir. Machiavelli bireysel ahlak ile devletin bekası için hükümdarın ahlakını birbirinden ayrı tuttu. Prens kitabı ilk siyasi gerçeklik olarak adlandırıldı çünkü ortaya koyduğu fikir geleneksel siyasi düşüncelerin ötesindeydi. Klasik siyaset felsefesinin liderde aradığı ortak iyiliğin ahlaki eğitim yoluyla elde edilemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Prens kitabı Francis Bacon'un ifadesiyle insanların ne yapmaları gerektiğinin değil, ne yaptıklarının hicivli bir betimlemesiydi. Kısacası Machiavellizm içerisinde tiranlığı, ahlaksızlığı, komployu, aldatmayı ve şiddeti gerektiğinde bir araç olarak kullanabilecek düşünce sistemidir. Bu fikrin özünde yatan şey insanın doğası gereğidir çünkü filozofa göre insan doğuştan kötü ve bencildir. Bundan dolayı ortaya koyduğu bu düşünce birçok filozof tarafından şiddetle reddedilmiş ve Machiavelli'nin iğrenç bir düşünce olduğu belirtilmiştir. Tiranlık sanatı olarak görülen Machiavellizm, hedefe giden yolda her şey mübahtır ilkesini taşıyan sıra dışı felsefi sistemdir. Her ne kadar acımasızca bir teori olarak ortaya koyulsa da devletin ayakta kalması için yapılması gerekeni anlatır. Ona göre elde edilen nihai sonuç, o sonucun nasıl elde edildiğinden daha önemlidir. Psikolojide Machiavellizm, siyasi felsefe olan Machiavellizm'den ve onu oluşturan Niccolo Machiavelli'den ilhamla ortaya çıkmıştır. Psikolojideki tanımlamasıyla bir kişinin kendi çıkarları doğrultusunda insanları manipüle etmesine, aldatmasına ve sömürmesine verilen bir isimdir. İnsan üzerindeki karanlık üçlü olarak adlandırılan psikopati ve narsizmden sonraki üçüncü özelliktir. Bu üç özellik kişinin kötü niyetli niteliklerinin bir ifadesi olarak görülür. Psikolojide Machiavellizm ilerleyebilmek için aldatıcı olma sanatıdır. Bu özelliklere sahip birinde görülen özellikler de başlıca şöyledir. Sadece kendi hırslarına ve çıkarlarına odaklanmak, ilişkilerde para ve gücü öncelik vermek, kendinden emin ve çekici görünmeye özen göstermek, manipüle etmek, yalan söylemeyi ve aldatmayı araç olarak kullanmak, empati seviyesindeki düşüklük, duygusal bağlılıktan her fırsatta kaçınmak, duyguları tanımlamakta zorlanmak ve eylemlerin sonuçları hakkında farkındalık sahibi olamamaktır. Machiavellizm gerek iş hayatında gerekse de sosyal çevrede oldukça yaygın bir kişilik tipidir. Duygusal duyarsızlığa sahip bu insanlar kuşkucu bir bakış açısına sahiptirler ve etik değerleri önemsemezler. Machiavellistler amaçlarına ulaşmak için aldıkları kararlarda bu kararın duygusal sonuçlarını değil, uygulamadaki getirilerini hesaba katmayı tercih ederler. Yalan veya ihanet amaca ulaştırdığı sürece dürüstlük gibi erdemleri bir kenara bırakmak onlar için sıradan bir hal almaktadır. Başarısız bir politikacı ve büyük izler bırakmayan bir komutandı Machiavelli. Fakat onu ölümsüz yapan şey gerçekçi bakış açısıyla kaleme aldığı fikirleriydi. Çünkü siyaset felsefesi onun sayesinde ayaklanmıştı. Gerek ülkemizde, gerekse de dünyada kendisi çok farklı yorumlanmıştır. Prens kitabı Medici ailesinin gözüne yeniden girmek için yazılmıştı ama Lorenzo kitapla ilgilenmediği için yayınlanmamıştı. Filozofun şiddet yanlısı ya da kötülük taraftarı olmadığı düşünülür. Kimilerine göre o kötülüğün nasıl yapıldığını ve şiddetin nasıl oluştuğunu göstermişti. Aslen cumhuriyetçiydi ama devletin bekası oluşan herhangi bir sistemden daha önemliydi. Bu da onu kimilerine göre yurtsever biri yapmaktadır. Kendisi eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren bir millet bir gün vatanını yitirir diyecek kadar önemli bir figürdü. Filozof hayatı boyunca istediği başarıyı elde edememiş gibi gözüküyor. Hayatı hakkında net bilgiler olmadığından nasıl öldüğü de net bir şekilde ortaya konmuş değil. Bilinen tek şey 21 Haziran 1527 yılında henüz 58 yaşındayken yaşama veda etti.